Herkese merhaba. Bugün size kırmızı bir sabahlığın bir insan hayatını ne kadar değiştirebileceğini anlatmak istiyorum. Hikayemizin kahramanı bir düşünür. Belki hepinizin yakından tanıdığı, belki de adını bir yerlerden bir şekilde duymuş olduğunuz bir isim. Denis Diderot. Diderot 18. yüzyılda fikirleriyle, yazılarıyla, kitaplarıyla tanınan bir düşünür. O yıllarda Paris'te yaşıyor ve çok da zengin bir hayatı yok aslında. Kendi halinde fikirlerini yazan, üreten bir düşünür. Çeşitli çevrelerde tanınıyor. Sadece Paris ve çevresinde değil, yazıları, kitapları, düşünceleri çeşitli dillere çevrilmiş bir düşünür kendisi. Bu yıllarda tam 52 yaşındayken kızı evlilik kararı alıyor ve babasına diyor ki babacığım ben evlenmek istiyorum. Tabii ki bir babayı sevindirmesi gereken bir haberden bahsediyoruz ama Denis Diderot'u bir düşüncedir alıyor. Çünkü ekonomik durumu iyi değil. Düğün masraflarını karşılayacak durumda değil. Ne yapayım diye düşünürken elindeki tek varlığı kütüphanesi. Çok değerli kitapları var. Bir düşünürün en büyük hazinesidir kitapları elbette. Yıllarca üzerinde çalıştığı, notlar aldığı, altını çizdiği, düşüncelerine kaynaklık eden fikirlerin birikimi ve yapabileceği bir şey yok. Etrafında yavaş yavaş bu duyulmaya, yayılmaya başlıyor. Bu sadece Paris ve çevresinde konuşulmuyor. Bu düşünceler onu çok uzaklardan takip eden Rus çariçesinin de kulağına gidiyor. Çariçe onun fikirlerini yakinen takip eden, onun fikirlerini beğenen, yazılarını, kitaplarını okuyan bir isim. Bir şekilde ona yardım etmek istiyor. Onu incitmek istemiyor. Bir lütufta bulunmak, bir bağışta bulunmak bir çözüm değil. Elbette o da ne yapıyor? Kütüphanesini satın alma kararını bildiriyor. O döneme göre hayli yüklü bir parayla Diderot'un kütüphanesini satın alıyor. Diderot çok rahatlıyor. Kütüphaneyi satın alıyor ama ona yaptığı en büyük iyilik de diyor ki kitapları ben satın aldım ama sen de dursunlar. Böylece Denis Diderot hem kitaplarından olmuyor hem de düğünü karşılayacak bolca bir paraya kavuşuyor. Kızının düğününü yapıyor, tam rahatlıyor, her şey yoluna giriyor. Diyor ki artık her şey yoluna girdi, kendime de bir ödül vereyim ve çok hoşuna giden bir sabahlığı alıyor, üzerine giyiyor. Çalışırken odasında üzerinde giyeceği kırmızı parlak kumaştan kaliteli o dönem için oldukça şık bir sabahlık. Masasına oturuyor çalışacak ama bir uyumsuzluk seziyor. Masa çok eski. Diyor ki bu masaya yakışmadı bu sabahlık. Ben en iyisi şu masayı da değiştireyim. Masayı değiştiriyor, yeni bir masa alıyor. Bu sefer yine kendini uyumsuz hissediyor çünkü masayla sandalye uymuyor. Çünkü sandalye eski. Sandalyeyi de değişeyim diyor. Sandalyeyi değişiyor derken işte koltuktu, tabloydu, halıydı derken bütün odaya elindeki tüm parayı harcıyor. Bunun sonunda tabii Diderot eski haline geri dönüyor ve kendi yazmış olduğu bir makalesinde şunu dile getiriyor. Eskiden diyor sabahlığımın efendisiyken şimdi sabahlığımın kölesi oldum. Bu aslında Diderot'un fikirlerinden almamız gereken en büyük derslerden birini belki de veriyor. Yani ihtiyacımız olmayan bir şeyi sırf uyum olsun, güzellik olsun, değişiklik olsun diye alırsak en sonunda düşebileceğimiz durumu çok açık ve net anlatıyor. 1988 yılında bir antropolog bu konuda bir yazı yazıyor ve bunu yazarken de Diderot etkisi diyor bu duruma. Evet, Diderot etkisi hala günümüzde devam ediyor. Dikkat edin, herhangi bir alışveriş merkezine gittiğiniz zaman her şey konsept halinde bize sunuluyor. Koltuk, ona uygun halı, ona uygun köşe masası, orta masası vesaire her şey konsept. Yani bir şeyi değiştirmek zorunda olduğunuzda ihtiyacınız olan sadece koltuksa koltuğu değişmiyorsunuz. Yanı sıra komple her şeyi değişmek durumunda kalıyorsunuz. Ya da bir kıyafet aldığınızda bir gömlek alıyorsunuz. Bu gömleğe uygun pantolon, etek ya da ayakkabı her neyse yanına bir sürü bir şey daha almak zorunda kalıyorsunuz. Aslında burada tek sorun olan maddi durum da değil. Dikkat ederseniz Diderot'un yazmış olduğu cümlede bize bir mesaj daha var. Eskiden çok mutluyken elindeki o eski eşyalarla ne bileyim sabahlığına belki masasının üstünün tozunu, kitabının üstündeki tozu bile alabilecekken, takmazken her şeyi birbirine uydurup kaliteyi artırıp konforu artırdığı anda mutluluğundan, özgürlüğünden de taviz vermiş oluyor.
İşte bu hikayeden belki de almış olacağımız ders sadece maddi anlamda değil, manevi anlamda da gereksiz alımların bizim hayatımıza nasıl olumsuz etkiler bıraktığı. Son söz olarak bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bence alışverişlerimizde daha dikkatli, daha ölçülü olmalıyız. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı, kanalımı takip etmeyi lütfen ihmal etmeyin. Esen kalın.